Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar, sevgili canlar, sevgili Galatasaraylılar, sarı kırmızıya gönül veren değerli dostlar, büyüklerimiz, küçüklerimiz. We Are The Best kanalında bir akşam yayınında tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Emre'nin işi olduğu için ben biraz rahatsız olduğumdan dolayı bir pot kırarsam desteğe geldim. Vedat abiyle beraberiz arkadaşlar. Kura çekimini konuşuruz. Rize maçını konuşuruz. Tahir Bey birazcık yine açıklamalar yaptı. Onlar hakkında konuşmalar yaparız. Vedat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Yani, bir kura biraz daha iyi olsa iyi olurdum da. Evet Bu evet. kura Burak'ı niye çok böyle kötüydü. çıktı bilmiyorum yani. İstersen şey yapayım ben ritüelimize başlayalım. Tamam. Bizde Yap artık yap. bu adet haline geldi. Herkese özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim bir aile olduğumuzu, beraber herkesin fikirlerini rahatlıkla paylaşabileceği bir ortam yaratmaya çalıştığımızı defaten söyledik zaten. Aslında bir nevi biraz da canımız bizle alakalı olmasa da uzaktan alakalı. Bu Ukrayna meselesinde de çok sıkkın. Şu anda Kiev'e Rus güçlerinin bir bölümünün girdiğini biliyoruz aldığımız haberlerde. Ama Ukrayna askeri kıyafetiyle giriyorlar. Büyük bir ihtimalle bir suikast girişimi yapabilirler. Bilmiyorum, NATO uyuyor, ses çıkarmıyor. Avrupa ses çıkarmıyor. Türkiye bir nebze bir şeyler demeye çalıştı ama İran destek verdi biliyorsunuz. Yani anlayacağınız bu bölge hep karışık. Biraz ona da canım sıkkın açıkçası ama artık şöyle güzel bir şey yapalım. Galatasaray'ımızı konuşmaya devam edelim. Murat Esen, Kıvanç Vedat abi, Emre kardeşim iyi yayınlar, selamlar. Dominik Torrent'in konuşmaları hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Getireceğim onu da. Atakan dostumuz gelmiş. Selam, iyi yayınlar, güzel insanlar. Seviliyorsunuz. Asıl sizler seviliyorsunuz arkadaşlar. Atakan 1905 gene Galatasaray İspanya ekibi Barcelona eşleşti. 10 Mart 17 Mart olarak bize bilgiyi vermiş. Gene Atakan gene Barcelona ile ilgili Torrent'in açıklamasını getirmiş. Exahanal bizde neden hiç kura şansı yok demiş. Biz çok ballı bir kura çekmiştik, hatırlıyor musun abi? Ve çıkamamıştık o gruptan. Evet Çok evet ballı bir aynen öyle. kuraydı. Evet evet doğru. Boşuna mı birinci olduk? Grupta bazen yabancıların bilerek Türk takımına bunu yaptığını düşünüyorum. Yok yok, öyle düşünme. Ufuk Burak Doğan. İyi yayınlar abiler. Güzel bir tur olsun. Ümitsiz olabilir ama asla vazgeçmiş değiliz. Yo, ben ümitliyim. Ben ne dedim? Geçeceksek Büyük Deniz'i geçelim. Boğulacaksak da Büyük Deniz'de boğulalım. Yani bence çok güzel oldu. Yani ne olacak bu saatten sonra, ne bekliyorsunuz ki? Yani atıyorum, yani buradaki en zayıf takım kim o? Şimdi aklıma gelmedi, bakarız. Onunla eşleşip bir de elensek böyle daha iyiydi. Evet evet. Zaten şey düşündüm Vedat abi, bu kurayı gördüğümde eskaza biz bu turu atlarsak diyecekleri şey belli bizim ana medyanın. Barcelona zaten eski gücünden çok uzak. Evet evet. Başarısız sonuçlar alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bile tutunamadı gibi salakça bir açıklama geleceği için çok önemsemeyin arkadaşlar. Kesin. Bilmiyorum, katılıyor musun yani? Evet evet. Ya bir de ben şunu söyleyeyim. O arkadaşlar o birinci boşuna mı olduk diyorlar da birinci olmanın faydasını biz gördük biliyorsunuz. Birinci olanlar direkt ilk 16'ya katıldı. İkinci olanlar bu Barcelona'larla onlarla falan playoff maçlarına çıktılar. O yüzden biz Barcelona'ya playoff'ta denk gelebilirdik ve ilk 16'ya kalamayabilirdik. O yüzden birinciliğin avantajını gördük arkadaşlar. Hı. Bundan sonra zaten son 16 kim gelirse gelsin fark etmez. Hepsi güçlü takımlar. Gördünüz işte kalan takımları. Takımlar da fena değil abi, yani hakikaten Evet evet. Şampiyonlar Ligi gibi ekipler Aynen. var. Alaaddin Aynen. Akçur'a selam verdi, Best ailesi demiş. Kendine de selam ver o zaman, çünkü sen de bu ailenin bir ferdisin. Galatasaray'ın Tamam. ortası yok, en yüksekte veya en aşağıda olsun, ya daha iyi, boş verin arkadaşlar. Biz öyle Slavia Prag gibi uy takımlarla oynamayalım, önemli değil yani. Mesut Hocar, iyi yayınlar. Kıvanç abi, bu sene her Şampiyonlar Ligi gibi takımlar çıkıyor karşımıza, demek ki bu bizim büyüklüğümüzü gösteriyor. İyi ki Galatasaraylıyız demiş. Yok, göstermiyor da ama sonuçta yani ben her zaman diyorum yani, boğulacaksın hakikaten büyük denizde boğul. Öyle ufak bir denize girip de boğulmak çok kötü. Yani düşün bak, e, mesela atıyorum şeyle hazırlık maçı yaptık de, sen de adını. Kim neydi? Tuzla Tuzla'ya. yaptık değil mi? Ha, yani Evet. 6-1, 6-2 yenildik. Yani şimdi yenileceksen git bari Barcelona ve Real Madrid, Bayern Münih'e yenil kardeşim. Yani
Öyle olacaksa öyle olsun. Tuzla mesela ne kadar ağır geldi değil mi bize? Murat Kaya, Evet. Titan gibi Mustafa, Canavar gibi Gomis, Harry Potter gibi Kerem'imiz, Tank gibi markamız, Nelson'umuz var demiş. Nelson'a da şey yapalım ya. Onda böyle atmaca yapalım onda. Atmaca gibi Nelson'umuz var. Kimseden korkmayın. Korkmuyoruz arkadaşlar. Biz Galatasaray'ız. Galatasaray kimseden korkmaz. Çıkar çatır çatır oynarız ki ben içimdeki şeyi söyleyeyim abi. Ben Galatasaray'ın Barcelona ile çok çok ciddi ve güzel bir maç yapacağını düşünüyorum. Evet. Zaten konuşacağız birazdan. Sen hızlı hızlı şey yap. Arkadaşları hepsine bir selam çak. Sonra Aslanım benim geliriz. dostumuz gelmiş. Yayınlar abilerim Kıvanç abi, evet abi, Emre, Kıvanç abi sana bir mesaj attım. Okudum dostum. Sonra konuşuruz. Şöyle yaptık. Bakayım şöyle bir hemen. Armageddon'da gelmiş. Herkes burada. Hızlı hızlı geçeyim o zaman burayı abi. Harry Kewell gelmiş. Hoş gelmiş. Ben hiç çekemem. Beyler iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah Meriç dostum. O Galatasaraylı tatlı kıza da benden bir öpücük kondur. Abi Ahmet Eren abi yayınlar Barça gibi takımların geleceği bile bile orta saha transferi yapmamak bir art niyetin göstergesi de değil göstergesidir demiş. Yok. Bunun göstergesi yani biraz şarj olmada sorun var. Ufuk Özkan 1905 iyi yayınlar aslan abilerim. Takımımızın adı seri başı ama yönetim futbol teknik heyet değiller. Bu kadar da kura şansı olmaz. Olsun moralinizi bozmayın. Biz bu kurada gerçekten Barcelona ile bakın göreceksiniz ben içimden geçeni duygularımı söylüyorum. Belki mantık öyle demiyor ama çok çok iyi oynayacağız ve bazı oyuncuları bize karşı oynayamayacak onu da Evet, söyleyelim. evet. Birazdan altını da dolduracağız bu iddianın. Aynen. Mesut Zengin selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Barçalıyız inşallah demiş. Vay be. Barçalayacağız. Özür dilerim ya. Barçalayacağız Seni de kötü inşallah. yaptık. Barçalı Barçalayacağız, formayı, barçalayacağız. Barçalı formamızı giyip Barcalı barçalayacağız onu. barcalı oynayacağız. Barcalı abi. Adam ne demiş Galatasaray Rize Fener maçı olsa artık Galatasaraylılar Fener'i tutacak kadar bizden nefret ediyorlar demiş. Tebrik ediyorum seni ya. Evcil Penguen abi bizim bu kura bahtımız herkes gene öyle. Always Sport yetiştim abi iyi yayınlar geçmiş olsun abi. Çok sağ ol kardeşim. Bedir Yıldırım Ali abi Barça'nın içinden geçeceğiz gibi. İçinden geçmeyelim. Kıyısından geçelim ama geçelim sorun yok. Atakan 1905 Şırdancı Kıvanç abi çok geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim. İzmir'de şöyle bir hava var. Bir gün denize girecek kadar sıcak bir hava oluyor. Bir günde neredeyse zemheri soğuk oluyor. Enteresan bir hava. Güneşi görüp biraz rahat olduğunuzda çıktığınızda ayvayı yiyorsunuz. İşte İzmir'de Meriç var, diğer arkadaşlar var. Efe yanılmıyorsam. Onlar biliyorlar. Armageddon selam yayınlar Kıvanç abi, Vedat abi hoş geldin. Hava inyası göre Kıvanç abi Allah şifalar versin. İnşallah sen de Şırnak'ta kısa kolluyla geziyorum de bana biraz morallerim boz. Sedat Bayrak selamlar iyi yayınlar. Sedat abi hoş geldin. Ahmet Subaşı selam iyi yayınlar kral abilerim demiş. Yus Guh. Abi biz Barcelona yenebiliriz abi. İçimden geldi inşallah yani vallahi benim de içimde öyle bir duygu var. Yani ben Barcelona'ya Ya geçeceğimize dair bir hissi bir, sahip. bir de yani Barcelona eski gücünde değil birincisi. Gerçekten çok çok önemli futbolcuları sakat ve UEFA listesine yazılmamış durumda. Ve bizim gibi yeni kurulmuş bir takım. Birazdan anlatacağız arkadaşlar. Barcelona'ya karşı şansımız çok yüksek. Ben Ha, size bak söyleyeyim. Burası yazmış Schalke Porto Lokomotiv grubuydu abi. Evet, evet Hatta doğru. Lokomotiv'e İstanbul'da 3-0 yenerek başlamıştık gruba. Ama Evet, evet. maalesef çıkamamış. Salih Bal abi yayınlar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evcil Pengen, Rangers ve Braga en zayıflarıydı. Valla Braga belki de Rangers yani ben Rangers beni endişeye düşüren bir takım. Eyüp Ensar Özaltın, Vasily Pusica, Galatasaray Neft'te artık daha güçlüyüz. Eyüp valla sana hastayım kardeşim ya. En az benim kadar şu Galatasaray'ı fıldır fıldır takip ediyorsun ya basket takımını bravo. Lider Bozkurt selam iyi yayınlar geçmiş olsun Kıvanç abi özettin kendini. Arkadaşlar işte bazen dinlenmek gerekiyor. Hatta bu hasta halimizde bir de şimdi yayından sonra da Günay'ın yayınını yapacağız. Çünkü Günay da ev taşıyor. O da bayağı bir sıkıştı zorda. Yardımcı oluyoruz. Bizler o yüzden bir aileyiz diyoruz arkadaşlar. Oraya da bekleriz sizleri. Bengüsü Özer İyi yayınlar abilerim, tatlı kardeşim. Efekan Öztürk, hoş geldin. Bedir Yıldırım, abi Fransa'da spor programlarını izledim. Adamlar gördünüz mü Barça'nın rakibini diyor. Gören o müthiş maç olacak diyor. Hele İstanbul'da bizim taraftar bilmiyor kendi kulübünü. Ben Barça'nın bir de paylaşımını gördüm. Gördün mü sen paylaşımını Evet, Barça'nın? evet, evet. Sonunda Sonunda evet.
Neden? Çünkü Aynen. bir yaraları var. Bizden onu almak istiyorlar ama dur bakalım bir daha bir yara açacak mıyız? Viyanalı Fatih iyi yayınlar. Yücel de Devrem gelmiş. Selam dostlar, iyi yayınlar canlar. Bizde de ne şans varmış demiş. Ya sen yapma bari Yücel Devrem ya. Gomis selam iyi yayınlar demiş. Bruce bu arada Yücel Devrem sen dolduruyor mu bilmiyorum ama bize çağrı gelebilir hazırlık safhasında, haberin olsun. Hazırlan yani. Ukrayna'ya sefer var. Vallahi bilmiyorum da bir şey olabilir. Burada tamamen NATO'nun ne karar vereceğine bağlı. Bilmiyorum artık. Burası nasıl olsa torrentte nerede de kaldık, şöyle bakayım bir. Evet. Efe'de Bruce, Efe oralarda kaldı. Kağıt neyse, artık böyle devam edeceğim arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Tunağan örnek abi, torrentte nasıl olacak? Bu olacak bir şekilde. Çağdaş Şentürk Değil, gelmiş. Hoş değil. geldin. Selamlar. İyi yayınlar. Evet abi. Always Sport'u okusana. Çok güzel bir yorum yapmış. Biraz Ee, üstte. Evet. Always Yayınlar. Sport. Yayına like atmayanlar, otobüse binip para vermeyenler gibi abi. Like atın arkadaşlar demiş. Eyvallah. Çağdaş Kurt iyi yayınlar. Kurayı çeken elini öpeyim ben demiş. Yani eğer iyi niyetle söylediysen öpelim. Problem yok. Vahdettin Aydın, fazla hayale kapılmamak gerekir. Hayal değil ya, bu bir his. Yani evet doğru, zorlu bir tur kura. Bence en tehlikeli takımlardan birini seçtik. Diğeri de Sevilla'ydı bana göre. Evet. Yani ama ne olursa olsun biz çıkacağız, çatır çatır oynayacağız abi. Ne olursa olsun. Umarım bir aptallık yapmayız. Anladınız siz. Bengüsü güzel bir şey yazmış. Büyük takımlar büyük takımlarla oynar. Güzel. Bravo. Tunağan örnek söylemiştik. Buraya geçtik. Atakan gene bilgiler veriyor. Atakan'ım seni biraz pas geçiyorum. Özür dilerim dostum. Emre Can da Almanca bir şeyler yazmış ama sonunda iyi yayınlar demiş. Lider Bozkurt ya, sayenizde bir de Almanca öğreneceğiz ha. Yani o hale Öyle geldik. demiş yani. Herkese iyi akşamlar demiş Emircan. Lider Moskot mesela, ben Pique'nin yerine baskı ve pres yaparsak hata yapacağını düşünüyorum. Malum artık çok yaşlı. Hani o hatayı yapabilir mi bilmiyorum. O baskıyı kim yapacak o da ayrı bir konu. Ama yani Peyna'dan al haberi derler ya, belki alırlar. Efe İzmir'in havasına ve kadınına güvenilmez demiş. O kadınına güvenilir. Kadını ayrı konu. O kadına laf yok ama hava gerçekten dediğin gibi. Mesut Acar Kıvanç abi Mardin'de görev yerim mi demiş. Mardin'e gittim. Kızıltepe'de görev yaptım. Mardin Radar'da ve İdil'de görev yaptım Körfez Savaşı zamanında. Ama çok fazla bulunmadım. Mert selamlar. Aklıma Traore Ömer Bayram eşleşmesi geliyor. Dur Allah aşkına, dur. İbrahim Atmaca gönül ister Barça'yı eleyelim ama çok zor. Biliyorum ama uğraşacağız dostum. Murat Kaya abi bak, eğer Torrent geçiş oyunu oynatırsa Barcelona'yı yeneriz. Da geçiş oyunu kim oynayacak? Problem orada. Always Sport. Yayına like atmayanlara okumuştuk. Meri Çekemen İzmir havasında kanıp soyunmayacaksın abi. Adamı vurur demiş. Doğru söylüyor. -35'te bir gömlek bir ceketle gezerdik Erzurum dağlarında. Ama burada 2'ye 3'e düştü mü arkadaş sapıtıyoruz. Niye? Nem var. Ahmet Eren Barça ilersek bundan büyük reklam UEFA kupası olur. Olmasa bile büyük bir reklam olur arkadaşlar. Aslanım benim Leipzig'i istediğini söylemiş. Rasitli selamünaleyküm. Gergin Numan Galatasaray her zaman için sürpriz yapar demiş. Deplasmana ne olur ama İstanbul'da yeneceğiz. Ben onu da söyleyeyim. Evet doğru söylüyorsun. Emre gelmiş. Barcelona'dan selamlar, iyi yayınlar abiler demiş. Ulan git, adamı deli etme. Mesut Zengin Ukrayna'yı görünce halimize şükredelim, vatanımıza sahip Viyana'nın olalım. arka sokaklarında şu anda geziyor Barcelona diyor. O senin dediğin olay doğru abi. O kendine son dönemlerde çok bakmaya başladı. O kız arkadaşıyla geziyor şu anda. Boş ver. İyi, tamam. Ragnar 1905 Napoli Barça maçını izledim. İnanılmazdı. Gerçekten çok iyi bir maçtı. Olumlu, o yüzden düşünemiyorum demiş. Abi Babel'in kalçası mı Barcelona mı demiş. Babel'in kalçası. Efeoğlu kuru yemiş. Hayırlı akşamlar renktaşlar. Barça falan fark etmez. Aynen Kaan Mor. Abi Barça'yı yeniriz. Hele şükür ya. İnanın şunu yeneceğimize. Yeneceğiz. Eleriz elemeyiz bilemiyorum ama yeneceğiz. Biz Slavia Prag'la oynamıyoruz. Yücel Devrem şubeden herhangi bir çağrı yok kardeşim. Bir de komandoyum, vallahi çağırırlarsa mecbur gideriz. Abi yaş 56'ya 57'ye kadar olanlar, çağrılma ihtimalleri olanlar, yani sen de ben de güme gidebiliriz. Bak dikkatli ol. Haven Yasuke Ove Sport, ben yayın başlamadan Emre'nin o lapiska saçları için tıklatıyorum demiş. Eyvallah. Anıl Can herhalde. 2 ay önce olsa Barça çıksın isterdim ama şu anda farklı
tek avantajımız yeni transferleri yazamamaları olabilir. Evet, doğru. Sakatları da var. İspanyol futbolun düşüşte olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğru söylüyorsun. Kaan Mor abi daha ciddiye alacak bizimkiler, bu iyi oldu. Bence de öyle oldu. Lütfen iyi bakın, Galatasaray'ı iyi izlerseniz bunlar zaten çok çok iyi anlaşılacaktır. Mesajlar geç geliyor demiş Rasitli. Şundan dolayı arkada rejide Süleyman dostumuz sürekli mesajları getiriyor ama biz size hemen hepsini okumaya çalıştığımız için bakın dikkat edin, 17 dakika oldu. Zaten yavaş yavaş şöyle bir meteorun Evet. altında gelmiş Gomis. Seni artık almazlar Jordan, çürük verirler demiş. Yok yok. Olur mu öyle şey? Sen askere gidip de ben çürüğüm, oynamak istemiyorum dedi, askerlik yapmak istemiyorum dediğinde, ha öyle mi, o zaman gelme dediklerini duydun mu? Yavrum, onu geçeceksin. Çok sağlam bir heyet raporun olacak, öyle Evet. yırtarsın ama öyle bir şey yok. Abi şimdi Barcelona'yı konuşacağız ama asıl konuşmamız gereken aslında bence şu anda Rize maçı. Barcelona Evet. daha 10 Mart'a kadar var ama bir Evet. şeyler söylemek ister misin? Yani Barcelona sonuçta karşımıza çıkan bir, hatta eşleşmeleri de bir bakayım, dur. Onu da getireyim sen konuşurken. Ya bu hafta şimdi bugün sadece Barcelona yaşımı kısa mı konuşalım? Yani Sonradan daha mı? bence şu anda en önemli şey Rize maçı abi. Neden Tamam. Ya diyeceksin? ben o zaman Barcelona ile ilgili bugün biz biliyorsun şeydeydik. Öğlenleyin canlı yayın yaptık kura çekimi sırasında. Çok neşeli başladık. Kuralar çekildikten sonra bize Barcelona çıkınca chat'teki dostlarımız birdenbire böyle çok büyük bir karamsarlığa kapıldılar. Yok 5 yeriz 6 yeriz bilmem ne falan muhabbetleri dönmeye başladı. Ben de yani enseyi karartmayın dedim. Onun altını biraz doldurayım, sonra daha da detaylı biz şey yaparız. Birincisi arkadaşlar, bakın İspanya Ligi'ni Barcelona şu anda Avrupa Ligi'nden daha çok önemsiyor. O yüzden bizdeki maçlara yani çok böyle full bir şeyle çıkmayacaklar, motivasyonla çıkmayacaklar birincisi. İkincisi, kadro yapıları bizimkine çok çok benziyor. Hemen hemen ikiz gibi. 4-5 tane çok yaşlı futbolcuları var. Yani kariyerinin sonlarına gelmiş futbolcu var. Ondan sonra da hep 19-21 yaşında, 22 yaşında, 25-26 yaşında genç oyuncuları var. Aynı bize çok benziyorlar. Ve aslında Galatasaray'ın yaşadığı sorunları onlar da yaşadılar. Yani sezonun ilk yarısında Barcelona gol atmakta çok çok zorlanıyordu. Çok kısır maçlar oynuyordu ve çok kötü sonuçlar alıyordu. Ama Xavi geldikten sonra Koeman gitti, Xavi geldi. Xavi ara transfer döneminde 3 tane 4 tane hatta çok önemli isim aldırdı. Bunlardan birisi eski oyuncularından Dani Alves biliyorsunuz. Ondan sonra öbürkü Aubameyang'ı aldırdı. Ferran Torres aldırdı. Bir de Adam Traore'yi aldırdı. Ve bütün bu gol sorununu çözdü bu adamlarla. Zaten öndeki üçlü Traore, Torres ve Aubameyang oynuyor. Bunların üçü de yeni transfer. Bunları Avrupa listesine de yazdırmışlar. Bize karşı da oynayacaklar. Ama bunların bize karşı oynamayacak çok önemli isimler var. Esas yani bak Torren'i bu Ferran Torres'i mecburiyetten sol tarafta oynatıyor. Orada Umtiti var biliyorsunuz. Pardon, Umtiti değil. Ansu Fati var orada. Ansu Fati sakat. Çok çok önemli futbolcu. 40-50 milyon eurolarda piyasa değeri var. Ondan sonra stoperleri aslında Umtiti var. Laklet var. Onları da oynatamıyorlar şu anda. Onların yerine Arayo ve Pique oynuyor. Pique biliyorsunuz artık çok yaşlı ve yavaş bir futbolcu. 35 yaşında. Yani Kıvanç'ın da daha önce dediği gibi Pique'nin yavaşlığından yararlanabiliriz. Ondan sonra kimler oynamayacak bize karşı? Umtiti oynamayacak. Langlet oynamayacak. Balde oynamayacak. Roberto var. Sergio Roberto. O oynamayacak. Ansu Fati var. Bir de Memphis Depay. Bunların hepsi sakat arkadaşlar. Sakatlıkları yüzünden. Bir de Avrupa listesine yazılmadıkları yüzünden Dani Alves ve Mosa Vague diye iki tane oyuncu var. Dani Alves'i de tanıyorsunuz. Vague'yi de tanıyorsunuz. Bu ikisi de oynamayacaklar Avrupa listesine yazılmadığı için. Bir de maç yaklaşınca gene Allah korusun diyeyim de birisi Covid olsa mesela ne bileyim bu Torres Covid olsa Aubameyang da yani
gene ummayız ama mesela bir şey olsa, hastalansa falan veya Abi sakatlansa. ne yapıyorsun ya? Böyle konuştuk, bu sefer Kerem olsa ne yapacaksın? Yok işte, yani ben diyorum yani Yapma, dur öyle deme ya, boş ver bunların şu ya. anda bak Avrupa Kupası maçında, Avrupa Ligi maçında çok çok sınırlı bir kadroları var yani. Birinden birine bir kart cezası olsa veya başka bir şey olsa çok çok daha zayıflayacaklar. O yüzden biz bunları arkadaşlar, gerçekten bakın, bizim Domenech Torrent saçmalamazsa, böyle Babel sevdası bilmem ne sevdası falan, o Ömer Bayram sevdası yapmazsa, yani devam etmezse, bir de bizim ideale yakın 11'imizi çıkarırsak biz bu adamlarla gerçekten kafa kafaya oynarız gibime geliyor. İnşallah da öyle olur. Abi eşleşme tabii ki Rangers Kızılyıldız. Bence Rangers buradan favori çıkar diye düşünüyorum. Braga Monaco, ben bu maçın zorlu geçeceğini, denk kuvvet olduklarını düşünüyorum. Tabii senin de fikrini alırız. Porto Olimpik Lyon bence bu eşleşmeler içerisindeki en zorlu eşleşme oldu diye düşünüyorum. Atalanta Bayer Leverkusen bence gerçekten çok ciddi bir maç olacak ama ben Atalanta'nın bu turu geçeceğini düşünüyorum. Sevilla West Ham'da da ben gerçekten Sevilla UEFA Kupası'nın gediklisi biliyorsunuz. Ben zorlanacağını ama Sevilla'nın geçeceğini düşünüyorum. Leipzig Finalde Spartak Sevilla'da biliyorsun. Leipzig Spartak Moskova maçı tehlikede, onu söyleyelim arkadaşlar. Çünkü sanki Rus takımlarına karşı bir yaptırım uygulanacak gibi duyumlar alıyorum ama velev ki devam edecekler. Leipzig bu turu geçer. Real Betis Eintracht Frankfurt maçında da ben Frankfurt'un çok zorlanacağını ama Betis'in belki büyük bir oranda geçeceğini düşünüyorum. Barcelona Galatasaray maçı için benim düşüncemi zaten söyledim. Vedat abi en son Rusya Ukrayna savaşmaz demiştin. Şimdi hapı yuttuk. Arkadaşlar o konuda da bir bilgi vereyim ben size. İnanın aslında savaş yok. Yani oraya belli çaplı bir füze ve bomba saldırılarıyla aslında Rusya burada hem Ukrayna'nın gözünü korkutmak hem de e, NATO'ya büyük bir cevap vermeye çalışıyor ama ona rağmen diyeceksiniz ki abi yüzlerce ölü var. Nasıl olacak bu iş? Haklısınız. Maalesef savaş böyle bir şey arkadaşlar. İşte yani bunun ben çok uzayacağını da sanmıyorum. Şimdi bunların yapacağı şeyi söyleyeyim. Kiev'e şöyle bir girecekler. Biraz gövde gösterisi yapacaklar. Ondan sonra da tamam hadi bakalım biz hedefimize Ya ulaştık deyip çekip gidecekler arkadaşlar. yok, bir de yani arkadaşlar bizi dinlerken hep yarım yarım dinliyorlar. Ondan sonra bize yani söylediklerin tutmuyor falan diye öyle şeylerle yaptalıyorlar. Bizim o Ya bu zaman bak burada bizim o biraz zaman burada biraz sana takılmak istemiş. Bu yok, yani takılmaz da ben şöyle söyleyeyim. Bir de ben hala yani çıkmaz diyorum. O zaman konuştuğumuz bizim Üçüncü Dünya Savaşı'ydı. Ben Üçüncü Dünya Savaşı çıkmaz dedim. Yani çıkmaz. Bu şimdi Üçüncü Dünya e, Savaşı çıkmayacak. Ha, Rusya'nın yani şimdi tek taraflı olarak işgal etmeye başlaması, bu aslında bir savaş değildir. Tek taraflı bir işgal olayı var ve bu Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmaz dedim ben. Onun da hala arkasındayım. Yoksa yani şimdi Rusya Ukrayna'ya saldırmayacak veya işte roket atmayacak falan diye ben bir iddiada bulunmadım. Onu da söyleyeyim. Yani, abi Avrupa Kupası'nı dediğim gibi daha sonra bol bol konuşuyoruz arkadaşlar. Aslında bu atlandı ama ben bunu belki Emre getirdi tabii bir sunum size. 69-63'lük bir galibiyet aldık ve gerçekten Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu biliyoruz ve bizde de bize çok büyük katkı sağlayacak. Orada Mont'la görüyorsunuz. Shante Evans oynayamadı biliyorsunuz ama 29 sayıyla, hatta Melis de oynayamadı. 29 sayıyla Kelsey Plum maçın gerçekten kahramanıydı. Bizim için çok önemli bir maç. Neden? Çünkü Fenerbahçe bize çok Euroleague'de de ligdeki ilk maçta da farklı galibiyetler aldı. O yüzden bu galibiyet bence çok çok önemliydi moral motivasyon açısından. Şimdi Şante'de katılınca takım biraz daha yukarılara doğru çıkacaktır. İlk 4, ilk 5'i rahat bulur diye düşünüyorum. Efe Güven de burada hata yapmazsa tabii. Abi Şampiyonlar Ligi'nde de tabii ki maçlar haftaya oynanacak. İstersen kısaca bunu değerlendirelim. İstersen Rize'ye geçelim. Nasıl Sen, istersen. sen, Öyle bir şey. sen bilirsin. Söyleyebiliriz O kısaca zaman onu. ben yapalım diyorum. Rize'ye geçeceğim ama Tahroş
kardeş gene abıcık gubıcık bazı açıklamalarda bulundu. Bunların bir bölümünü getirdim abi. Yani Fenerbahçe Rize maçı olduğunda Galatasaraylılar öyle bir hale geldi ki Fenerbahçe'yi tutacak durumdalar. İşte bu kadar nefret oluşturdular. Bak, oluşturdular. Kendi oluşturmuyor. Galatasaray taraftarı durduğu yerde Rize'ye nefret oluşturuyor. Abi ben anlamış değilim. Bu adamın gerçekten ben bir zebani olduğunu düşünüyorum. Hatta zebani bile değil, şeytana yakın bir yerden görev aldığını düşünüyorum. Ya bu açıklamalarıyla bu adam ne yapmaya çalışıyor? Yani Evet ne ya, istiyorsun? Fenerbahçe'ye mi düşman? Seni sevelim mi istiyorsun? O zaman antipatik açıklamalar yapma be kardeşim. Her açıklaman antipatik. Her evet yani açıklaman. sen kalkıp intikam çok güzel bir duygu dersen bizden ne daha bekliyorsun ki Tahir Bey? Yani bu Tahir kardeşin bizden ne beklediğini ben merak ediyorum. Kendi istediğini yapacak, istediği gibi at koşturacak. Bundan önceki de biliyorsun bunun görev aldığı yani bundan önceki Hasan başkan da Kartal. evet silahım olsa vurur idim vurur idim. Bizim kaç tane futbolcumuzun ayağı kırıldı orada. Biz onlara hiçbir şey demeyeceğiz. Ondan sonra sen geleceksin. İstediğin gibi Oğulcan konusunda bir sürü film çevireceksin. Ondan sonra işte intikam güzel Hayır şeydir bak, diyeceksin. şimdi gelmeyeceğine dair bir yalan söyledin değil mi? Söyledin. Bir açıklama yaptın. Yaptın. Ya bir daha çıkıp da böyle neyin demecini vermeye çalış. İyi ya, bu Abi şeydir. kızıştırıyor. İnsan psikolojisinde bu hareket şudur. Ben affedersiniz arkadaşlar, sıçtım. Nereden sıvayım diye bakmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Ya ben Rizelilere çok üzülüyorum. Gerçekten çok kötü başkanınız var. Artı böyle de kalmadı. Bülent Korkmaz'la ilgili bazı açıklamalar yaptı. Umarım kendi kaptanlarının kıymetini bilirler de onu fazla yıpratmazlar diye değişik bir açıklama daha yaptı abi. Evet. Ya zaten Galatasaray'ı da çok iyi tanımadığı ortada. Kendisi çok koyu bir Fenerli biliyorsun. Yani biraz eziklik oradan geliyor buna. Yani Galatasaray camiasını bizi tanımadığı da çok çok ortada. Biz Rize ile Fenerbahçe oynadığı zaman biz o maçı kapatırız, başka şeylerle ilgileniriz. İkisi de beter olsun deriz abi, ne diyelim. Ama Ne dediğimiz yalan da yok valla. Yani az buçuk Fenerbahçeli de olurdum da yani. Onu da yok söyleyeyim abi, abi. ben olmam. Abi sponsorluk konusunda hepsi buradan sonra Arzum'la da bir anlaşma yapıldı. Bunlar buradan büyük bir gelir elde edeceklerini sanmıyorum. Zaten Türk lirası üzerinden bir anlaşma bu. Ama Arzum'un destekleri devam edecek diye bilgi aldık. Ama dediğim gibi sanıyorum birkaç tane acil transfer konusunda görüşme yapılıyormuş. Yani bu, çünkü abi gerçekten önemli oyuncu Elanur'un olmaması çok çok büyük eksiklik. Evet, evet, Bak, evet, Elanur olmadığı anda artık pek fazla gol pozisyonuna da gelemiyoruz abi. Yani evet, evet, Arzum eyvallah, sponsorlar genelde Türk firmaları dikkat ederseniz ve Türk lirası tabii ki. Dolayısıyla çok çok büyük bir katkı sağlamıyor. Yani ne düşünüyorsun bilmiyorum ama göğüs sponsorundan sonra bir de kol sponsorumuz var. Bir de galiba şorta gelecek. Ama kim gelecek, ne zaman gelecek bunlar bilmiyorum. Atakan sormuş mesela. Tahir Kıran bu kadar açıklama yapıyor. Niye ceza almıyor? Onu sen Burak Elmas veya yönetimden herhangi biri yapsaydı bir takip et. Madde 41'e mi sokuyorlar? Ağır cezaya mı gönderiyorlar? Her şey yaparlar. Bu federasyon böyle. Ne evet. dersin abi? Yani sponsorlar da biraz gelmeye başladı kadın futboluna. Ama durumları çok iyi değil. Beşinci sıradılar şu anda benim bildiğim kadarıyla. Evet, Son maçlarda da galibiyet almakta zorlanıyoruz. bir de yani nispeten zayıf bir gruptayız. Biliyorsunuz kadın futbolu iki grup halinde. Beşiktaş, Ee, Fenerbahçe ilk iki evet, de diğer grupta. evet, daha kuvvetli olanlar öbür grupta olduğu için biz aslında kolay gruba düştük ama dediğim gibi çok yani böyle alelacele bir takım kuruldu. Ve Galatasaray'a şu anda layık bir takım değil. Ama mücadele ediyorlar ellerindeki imkanlarla. İnşallah bu sponsorluklar artar. Galatasaray'a destekleri artar ve orada daha iyi 3-4 tane oyuncu alarak bazı sorunlar çözülür. Bakın aynı Barcelona gibi. Barcelona'nın çok büyük problemleri vardı. Üç tane futbolcu aldılar. Bu üç futbolcu Barcelona'nın bütün sorunlarının çoğunu çözdü. Biz de yani bu kadın futbol takımına
3-4 tane yeni ve güzel iyi isim alırsak bence belki onların sorunları da çözülür. Böyle böyle ilerlerler. Bu arada Trabzonspor evinde dakika 31 oldu. Kayseri'ye 1-0 mağlup durumda. Evet, Onu da söyleyelim abi. evet, Evet, Rize maçında 11'ler konusunda duyumlarımız değişiyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen tahmin ettiğimiz gibi galiba abi. Benim düşüncem duyduklarıma göre Saşa oynamayacak gibi abi. Onun yerine Omar'ı koyacak gibi düşünüyorum. Ama diğer konularda seninle de bir fikir alışverişi yapalım isterim. Inaki Peña ile başlayacak. Ee, Ama Marka Nelson tandemini bozmayacaktır. Bir de bir arkadaşımız sormuştu. Bak o çok önemli. Maçlara bak abi. Barça deplasman geliyorsun. Beşiktaş sonra Barça. evet, evet. Barça, Beşiktaş, Barça sandviç var orada. Evet yani o zor olup bir fikstür olmuş. Ama yapacak bir şey yok. Bu biliniyordu zaten. Yani Galatasaray'ın sezon ara transfer döneminde yani Barcelona'nın yaptığını yapamadık. Eksik yerlerimizin hepsini kapatamadık. O yüzden de bu zorluğu çekiyoruz. Ben mesela çok yani uygun fiyatlarla bu Patrick Berg ve şey alınsaydı, Jetson Fernandes alınsaydı biz şu anda Barça maçı hakkında çok daha değişik konuşuyor olacaktık. Ama yapamadılar. Ama dediğim gibi bu maçta Rizespor maçında e, bu Torrent'in film çevirmezse eğer yani abuk subuk bir kadro çıkarıp abuk subuk bir taktik vermezse ben Rize'yi yenebileceğimizi tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi 2 tane 3 tane böyle tahmin etmediğimiz böyle yine e, deneme yamulma olayı yaparsa Rize Göztepe'den daha tehlikeli ayakları olan bir takım. Bize cezayı keser. Göztepe biliyorsun oyun olarak çok iyi oynadı bize karşı ama cezayı kesecek adamları olmadığından ön tarafta bir o maçın skorunu yükseltemediler. Ama bu şeyde Rizespor'da bu cezayı kesecek futbolcular var. O yüzden çok dikkatli oynamamız lazım ve doğru 11 ile çıkmamız lazım. Kıvanç. Abi şimdi şu gördüğün isimlerin maçta 11'de olacağını ben artık net olarak söyleyebiliyorum. Bu isimler net olarak 11'de olacak ama geri kalan Omar sağ beke gelecek mi veya Saşa ile mi oynayacak veya Erik Bulgar'ın yanında Taylan'la mı oynayacak Berkan'la mı? Onların önünde Çika mı olacak, Halil mi olacak, Feguli mi olacak? Açıkçası tam bir net bilgi yok. Senin bilgin var mı veya düşüncen nedir sorabilir miyim? Abi bak bu Domenech Torrent beraberlikçi bir hoca, tamam mı? Bugün 60 yaşına kadar gelmiş bir adam, bir dünyada bir Avrupa'da teknik direktörlükte bir başarısı yoksa, ilk adam olamamışsa 60'ından sonra da zor olur abi, olamaz bence. Ama çok bak beraberliği oynayan bir hoca, o benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben mesela Babel'i oynatmayacağından emin değilim ben. Yine Babel'le başlar diye düşünüyorum. Omar. Yönetimle konuştuklarında onlara tepki göstermişti. Herkes işine baksın, benim işime lütfen karışmayın şeklinde. Ama galiba nasıl bir diyalog kurulduysa Babel konusunda yoğun ısrarları olmuş yönetimdekilerin. Ve sanıyorum Babel'i kızağa çekmiş. Yani Evet. bu da iyi bir haber gibi gözüküyor. Yani Babel'in Evet. oynama ihtimalini pek görmüyorum. E, Görüntü itibariyle öyle. O yüzden öyle bir sürpriz beklemiyorum. Ama başka bir sürpriz olur mu? Onu da seninle bir konuşalım istersen. Ha, Burada mesela Pulgar'ın yanına ve önüne kimi koyacağız? ben şöyle sana söyleyeyim. Ben orada yani Taylan veya Berkan'ı, ikisinden birisini tercih edecek diye düşünüyorum. Ama Omar'ı kesin oynatacak gibime geliyor sağ bekte. Onu da Bak yazabilirsin. Omar'ı ben koyayım ama Taylan Berkan konusunda sana bir uyarıda bulunmak istiyorum. Getson ve Boldrin ve Umar Aminu çok Evet, hızlılar. Çok hızlı evet, koşuyorlar. Taylan e, bunları yakalama şeyi çok zor. Yani ilk gelişte karşıdan bir engel koyabilirse ilk müdahalede başarılı olursa eyvallah. Ama olmazsa bu üç oyuncudan hangi biri denk gelse Taylan'ı sürükler gider. Dolayısıyla benim düşüncem, şahsi düşüncem Pulgar'la beraber Berkan'ın orada olması.
Önlerinde de Chica olabilir, Fegoli Evet. olabilir ama Fegoli uzun süre oynayamaz. Bir de Fegoli artık her topu ayağını sokmamaya başladı. Abi bak, Enteresan bir oyun şekli var. sen tamam bak, Berkan'ı çok güzel söyledin. Ben de katılıyorum. Ben de olsam ben de Berkan'ı oynatırdım. Özellikle Rize maçında. Çok koştuğu için. Çünkü orada ihtiyacımız olacak. Orta sahaları gerçekten güçlü ve çok koşuyor. Ve bizim de aynı şekilde karşılık verebilmemiz gerekiyor. Ben olsam Pulgar, Berkan ve Çika'yı koyardım orta sahaya. Ama bu hoca biliyorsun yani garip garip işler yapıyor orada. Fegüli'yi falan koyarsa abi orta sahayı unut bir kere. Fegüli defansa yardıma gelmeyen, zaten futbolu bırakmış, futbolda onu bırakmış bir adam. Yani Fegüli isimlere böyle takılarak Babel gibi, Fegüli gibi adamları oynatması bize çok çok büyük zararlar verdi. Bir de onlara 81 dakika falan da dayanması daha da büyük böyle zararlar Ya verdi. şey var abi, bir şey soracağım. Şimdi bu toplamda kaçıncı maç oldu Torrent'in? 7 oldu mu? 7 oldu, Hazırlığı 8'e gidiyor. saymazsak hazırlığı saymazsak 7 oldu. 7 E, oldu, evet. ya şimdi takımda bir şeylerin yanlış gittiğini 5 yaşındaki çocuk bile görüyor, izleyen. Anlasın anlamasın görüyor. Fakat değişiklikler çok geç yapılıyor. Evet, Yani bu evet. kadar geç değişiklik yapması, yani senin bir sözün var. Takım eğer kötü gidiyorsa ilk yarıda bile yaparsın değişikliği. Buna kimse Bak bir şey abi bak. diyemez. Bak sana hemen bak, ben bugün Barcelona'yı araştırırken bir şey gözüme çarptı. Barcelona, tamam, Xavi geldi şimdi oraya, bayağı düzeldi onlar. Barcelona'nın Napoli şeyine çıktı. Napoli karşısında çıktı 11'de. Ön tarafı söylüyorum sana, tamam mı? Aubameyang santrafor, Torres sol açık, Traore sağ açık. Ondan sonra Frank de Jong, Busquets ve Pedri orta sahası, tamam mı? Adam 60'ta başlamış. Bu o kadar bak, iyi gittikleri halde, iyi gittikleri Napoli karşısında çok güzel oynadıkları halde adam, çünkü prese dayalı kaptırdıkları topları çabuk kazanma şeyine, mantığına dayalı oynadığı için bu orta saha ve forvet önde baskı yaptıkları çok çabuk yorulurlar tabii. Adam hemen abi 60'ta 65'te başlamış değiştirmeye. Ön tarafı komple hepsini değiştirmiş abi. Bak, Xavi ön tarafı en iyi adamlarını çak diye 65'te başlamış. 78'e kadar hepsini değiştirmiş. 5 tanesini de kullanmış oyuncu değişikliğini. Tamam mı? Bunlar aptal değil abi. Bizim Torrent 81 dakika bir de kötü giden takımı değiştirmiyor. Yani bırak iyi giden takımı, kötü giden takımı değiştirmiyor abi. Olacak iş değil ya. Böyle ben akıl tutulması yaşıyorum buralarda. Göztepe maçında 10. dakikadan itibaren diğer oyuncular 73'te girmişti. 73. dakikaya kadar Galatasaray yoktu abi. Evet. Hakan Dalkıran da NATO konuşuyor, Rusya ağır bedel ödeyecek demiş. Yok yok, onların hepsi böyle Yok kuru abi, sıkı onlar arkadaşlar. hayatta bak, Rusya'ya karşı yaptırımlar da bir şey getirmez. Askeri müdahalelerde de bulunamazlar. Bunlar kayıkçı kavgasıdır. Yani biz işte şeysiz kalmıyoruz. Buna işte ne bileyim böyle duyarsız kalmıyoruz. Abi Şeydir zaten bunlar. Ukrayna halkı açıklamasını yaptı. Ukrayna'nın açıklaması şeydi ya, bize pasapisa demeyin kardeşim. Bıraktınız, yalnız bıraktınız diye açıklama yaptılar. Neyse, bu konular uzun konular, girmeyelim ama bir donanmamızın bir bölümü Karadeniz'e açıldı arkadaşlar. Hem boğazları koruyorlar hem de Karadeniz'de olası bir tehlikeye karşı, bize karşı bir şey yok ama tedbir alıyorlar. Onu söyleyelim. Şimdi Taylan konusuna açıklık getirelim. Taylan, evet, bireysel hatalar yapıyor. Ömer Bayram da yapıyor. Bence diğerleri de yapıyor. Bunlarla ilgili kaçınılacak bir gerçek yok. Hepsi ortada. Fakat Taylan kesici bir özelliği olmasına rağmen koşucu bir özelliği çok fazla yok. Yani çok sert ve e, ne diyeyim, topu bir anda ayaktan alıverici bir özelliği maalesef Taylan'ın yok. O yüzden Berkan'ın Getson ve Boldrin'e, belki Umar Aminu'ya bile ayak uydurup da onlarla beraber rahatsız edici koşular yapması daha bir olağan gözüküyor bize. Chica eski formuna tekrar kavuşabilse Gomez'i çok besleyecektir. Ama bir de atladığımız bir konu var. Kerem sürekli ceza alanının ön tarafına kadar kat eden veya aldığı toplar iyiyse çizgiye kadar inen bir oyun oynuyor. Dolayısıyla şu anda takımda kreatif bir tek Kerem var.
O yüzden burada bizim en büyük eksikliğimiz, ki Barcelona maçında da bu eksikliği yaşayacağız. Kreatif bir oyuncunun olmayışı. Yani Pulgar bir şey olsa, ki Pulgar'ı da yani şu ana kadar çok net göremedik. O da ayrı bir konu ama Pulgar bir şey olsa biz gene aynı ortaya kalacağız. Hatta Aytaç da yok artık. Yani enteresan bir durumdayız. Kadro Evet. mühendisimiz çok kötü. Umarım Emre'yi unutma dedin. Doğru, Emre zaten şeyde, bak, sağ kanatta. Emre orada duruyor. Yani Emre'yi sağ kanada koydum. Artık Emre'yi bence şu an için, bak mesela dediğin olay şu Vedat abi. Emre'yi keserse Torrent gerçekten hiçbir alttan anlamıyor demektir. Bak onu söyleyelim. Yani şu anda bu takımda ateşleyici ve kreatif özelliklerini kullanabilen Kerem ve Emre var. Evet. Nelson, bir bilgi aldım. Doğru mu değil mi tam olarak bilmiyorum ama e, Nelson ileri gitmeyi çok sevdiğini ancak izin verilmediğini söylemiş. Ve onun üzerine Göztepe maçında rahatlıkla gidip pozisyona gelebilirsin duran toplarda diyerek o güveni almış ve gerçekten de Mustafa Muhammed'le de çok güzel bir işbirliği yaparak çok da güzel bir gol attı. Ya sence böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Yok abi, ben yani şöyle söyleyeyim. Nelson gerçi biliyorsun yani genç bir oyuncu. Kendisi daha geliştirecek. O yüzden ileri çıkmalara, yani kendisini geliştirmesi olarak bakarım ben. Çünkü ben onun eski maçlarını, e, yani Kopenhag'da falan oynadığı maçları, daha önceki takımda oynadığı maçlara baktım. Fazla ileri çıkan bir adam değil Nelson. Ama dediğim gibi bu adam 21-22 yaşında bir adam olduğu için 24'e 25'e kadar, 26'ya kadar stoperler gelişirler, biliyorsun. O yüzden o da özelliklerinin üzerine bir özellik katmaya başlamış demektir, öyle düşünüyorsa. Yani onu kafasına koymuş. İleri giden de gol arayan da gole katkısı olan bir stoper olmaya evrilmek için yani demek ki çalışmalara başlamış. Bu da sevindirici bir şey. Modern futbolda stoperlerin ileri çıkıp arada sırada gol koklamaları, gol yoklamaları bence çok iyi olur. Ve yani bunu Göztepe maçında da ne kadar önemli olduğunu gördük hepimiz. Şimdi burada sıkıntı şu. Anholt ve Omar ileriye gittiklerinde Marka bu bölgeye, Nelson bu bölgeye parçalanıyorlar abi. Evet, Yani aynen. buradaki tandemi biz sürekli bozmak zorunda kalıyoruz. Neden? Evet. Çünkü hızlı çıkarlarsa Anholt dönemiyor veya Omar, şimdi Saşa da öyleydi. Dönüşte sorun yaratıyor. O Evet, yüzden bak bu ikisi çıktı. sakatlanmadan önce Bak Kıvanç, mesela şey diyeceğim. sakatlanmadan önce Boya o işleri yapıyordu bak. Boya Evet dönüyordu ama onda. evet ama şimdi konuşuyoruz ya. Şimdi burada çok önemli bir durum var. Taylan burada olsa, bak Taylan'ı koyuyorum. Omar ileride kaldığında Taylan'ın bu bölgeye mutlaka yanaşması lazım. Ama Taylan bunu yapamıyor. Bunu Yapamaz. Doğru. yapabilen en önemli oyuncumuz da Berkan şu anda Evet, gördüğümüz kadarıyla. evet. Ondan dolayı diyorum ki burada Berkan'ın oynaması sanki bir tık daha iyi gibi. O zaman Nelson fazla açılmaz. Marka bak, çünkü bunlar açıldığı anda tandem bozuluyor. Bu Evet, evet. tandemi bozmadan mutlaka karşılık vermeleri lazım. Omar geri dönebilir ama Anholt'u ben bu konuda garanti edemiyorum. Ömer Evet. Bayram'ı hiç garanti etmiyorum Evet, zaten. bir de Yani bak ben sana bir şey söyleyeyim bak Kıvanç. Berkan oynamadığı zaman orta saha sadece yumuşak kalmıyor, bir de boş kalıyor. Çünkü dediğin gibi hızıyla ve koşusuyla birçok alanı daraltabiliyor, kapatabiliyor. Yani orada oynarken bir kişi fazla gibi oynuyoruz biz. Orada olmayınca da orta saha yol geçen anı gibi oluyor, anlıyor musun? bir şey daha mesela öğrendim. Getson Fernandes Bülent Hoca'ya, hocam bu maçta oynamasam olur mu diye bir şey sormuş. Bu Rize'de konuşulan bir bilgi. Acaba doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama senin fikrini merak ediyorum. Yani Sanmıyorum. böyle bir şey demiş olabilir Yok, mi? sanmıyorum. Ben Jetson Fernandes iyi bir profesyonel, altyapısını yani Benfica'da, Portekiz'de almış bir profesyonel. Böyle bir şey söylediğine kesinlikle inanmıyorum. Söylemez böyle bir şey. Lider şeyi sormuş, Lider Bozkurt. Peki Saşa'yı sol beke, Omar'ı sağ bekte alsak, Saşa sol bekte sence oynayabilir mi?
Abi hiç denenmedi. Yani ama dediğim gibi Sacha Boy aslında iyi bir sağ bek. Yani sakatlanmadan önce biliyorsun ters kademelere giren çift yani tek hamleli olmayan çok çabuk çok hızlı ileri de çok çabuk çıkıp asistler goller atabilen birisiydi. O yüzden ben Boya'da ısrar ederim sağ bekte. Bizim zaten sağ bek problemli bir mevkimiz. O yüzden Van Aanholt oynatsın abi. Van Aanholt Hollanda milli takımında senelerce sol bek oynamış. Mevkisini bilen bir tane sol bek. Yani kötünün iyisidir. Van Aanholt oynasın solda. Sağ tarafta da Boya'yı koyardım ben ama hoca Omar'ı koyacak. Ona kesin eminim. Ben tek korkum Omar'ın önüne de Babel'i koyması. Bu hocadan beklerim öyle söyleyeyim. Şimdi burada bir bilgiye daha ulaştım. E, takımda Bülent Hoca da öyle. Kayseri 2'ye attı diyor Trabzon'a. Ciddi misiniz ya? Allah. Allah Olabilir. Allah, garip. Kayseri E, bizi de maymun ettiydi abi ilk yarıda biliyorsun. Abi şimdi Bülent Hoca mı bu taktiği verdi? Yoksa e, böyle bir düşünceye sahip olan yönetim grubu var da hocadan habersiz oyuncuları mı empoze etti? Bilemiyorum. Belki de yanlış bilgi ama şöyle bir şey öğrendim. Galatasaray takımında oynarlarsa ki oynayacaklar, en zayıf halkalar Markao ve Erik Pulgar, üzerlerine oynayın. Ha, Yani en kırmızı zayıf kart halka yok. derken, en zayıf halka Kırmızı kart. derken kızmaları Evet. en kolay oyuncular. Üzerlerine oynayın diyerek özellikle Umar Aminu'yu, Holmen'i ve Fabio Baiano'yu bu konuda şey yapmışlar. Bak o E, vardır. O kesin vardır öyle konuşmuşlar. bir şey. O Yani vardır bu bak ona şekilde inanırım. Galatasaray'ın da eksik kalması yolunda bir tedbir almaya çalışmışlar diye bir bilgim var. Ama tabii mutlaka olacaktır. Her takım bir maça çıktığında onun bir taktik şeyi vardır. Bazı oyuncular sinirlidir, üzerine gidersin. Bazı oyuncular sakindir, onları farklı türlü elimine etmeye çalışırsın. Bunlar taktik gereği olur ama bir şey çok net, gerçekten çok sert bir Rizespor göreceğiz ve Evet. hakemin işi çok zor. Bir yandan başka türlü bir baskı, bir yandan Galatasaray sevdası. Bakalım nasıl olacak? Pazar günü VAR hakemi de açıklanacak bakalım. Yaşar Kemal Uğurlu'nun olmaması zaten beni çok şaşırttı. Ama VAR hakeminin ben üzülerek söylüyorum, Cüneyt Çakır veya Fırat Aydınus'tan birinin olabileceğini de düşünüyorum. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bu Ya hafta evet. Kıvanç bak 200 kişi devamlı yani yayınımızı seyrediyor. Anlık izlenmede çok güzel bir sayı yakaladık. Ama yani kızıyorlar bize like istiyorsunuz, like istiyorsunuz, like istiyorsunuz falan devamlı diye. Abi istemeyince unutuyorsunuz ya. Bakın hiç istemedik yayının başından beri. Hepiniz de unuttunuz. 200 kişi seyrediyor, 100 tane like var. Lütfen like'lara şöyle bir basın. Biz söylemek istemiyoruz ama hatırlatma babında söylüyoruz. Kesinlikle yani bu bir like dilenme falan olayı olmuyor. Siz unutuyorsunuz, dalıyorsunuz muhabbete falan bu şeylere çete diye. Lütfen birer tane beğeni bırakırsanız yayınımız daha da üst sıralara çıkar. Like'ları bizden esirgemeyin arkadaşlar. Ben herkesin morali yerine gelecekse güzel bir haberi de vereyim. Bu sene Haziran ayın itibarıyla Babel ve Fegoli takımdan gönderiliyor arkadaşlar. İşte yani onları takımla tutmaya niyetleri yok artık. Onu net olarak da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tribünleri sormuşlar abi. Ben şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla bir 33 bin kadar bir bilet satıldı biliyorum. Net olarak rakamlara bakmadım en son ama bu konuda mümkün olduğunca stat olacaktır diye düşünüyorum. Herhalde hava da yağışlı değil, biraz daha iyi yağışlı olması Rize'nin de işine gelir. Onu da söyleyelim arkadaşlar. E, yağışlı olduğunda sanmıyorum ama hafif bir soğukluk olacakmış. Tribün konusu ne dersin abi? Ya şöyle söyleyeyim, bir kere bizim zeminimiz çok çok güzel oldu. Böyle yağmur, çamur olayları falan olmuyor artık. Drenajını çok iyi yaptılar. Zemin o yüzden yağmurda biraz hafif yağsa bile çok bozulmuyor. Çok iyi durumda. O yüzden güzel bir futbol oynanır. Zemin çok düzgün aslında. Ben de yani 35'i falan geçmez diye düşünüyorum. Şu ana kadar 26 bin bilet satılmış herhalde. Yani 30-35 o aralarda
bir seyirci gelir 35 bin. O da bu kış gününde Galatasaray'ın ligde bulunduğu duruma göre, yani milletin de biliyorsun, bakın savaş çıkacak diyorlar. İşte her şey pahalandı. Ekonomik durumları iyi değil. Sadece yani maç biletlerinin ucuz olması maça gitmeyi arttırmıyor. Çünkü adam hadi bileti aldım diyor 25 liraya da oraya gideceksin, yol parası vereceksin, yemek yiyeceksin, içeceksin. Efendime söyleyeyim, store'a gideceksin, bir şey alacaksın. Yine 300-400'lük olacaksın. Ondan korkuyor millet. O yüzden yani biletlerin düşmesi o kadar etkilemiyor bu olayları. Ama dediğim gibi 30-35 bin olur ve 35 bin de iyi bir sayıdır. Yani şimdi burada arkadaşlara verdiğimiz bilgilerin bazılarını sorgulayan arkadaşlar var ama Bak 30 yapacak bir bin şey yok. satılmış. Bir Ardı Bey, Süleyman hemen yanlış. 30.663 demek ki bir 35-40 arası rahat bir seyirci olur arkadaşlar. Onu Evet. söyleyelim. Şimdi dediğim gibi duran toplar haricinde de belki dediğim gibi savunma oyuncularının ileride olmasını daha fazla görebiliyoruz. Ama bizim arka tarafa çok fazla top atılacağını düşündüğüm için Gedson ve Boldrin'e çok dikkat etmek lazım. Umar Aminu'ya çok dikkat etmek lazım. Çok kolay kendini yere atıyor. Gerçi Bülent Korkmaz çok sevmez böyle kendini yere atanları ama e, yani ben ciddi bir maç olacağını ve artık bu maçın kaçarının olmadığını ve bu maçın ne olursa olsun almak zorunda olduklarını söylüyorum. Beşiktaş maçına ümitli çıkalım, güzel çıkalım diyeceğiz ama bu sefer de ön ve arkasında Barça maçları var. Yani fikstürler maalesef iyi gitmiyor. Takımda moral biraz yükseldi ama abi bilmiyorum düşüncen nedir? Bu periyottan nasıl çıkarız sence? Ya Rize maçını alırsak zaten çok konforlu bir duruma geçiyoruz. Tamamen düşme potasından uzaklaşıyoruz. Ve Avrupa maçı da yaklaşıyor. Ona kafamız rahat bir şekilde de hazırlanırız. Ben Rize'yi mutlaka yenip güzel bir kadro çıkıp yenip şöyle bir futbolcuların özgüvenlerinin Avrupa maçı içinde yerine gelmesini çok çok istiyorum. Ya Torrent dediğim gibi böyle garip garip tercihler yapmazsa ve oyunu okumakta geç kalırsa zorlanırız ama yani hata yapmazsak biz Rize'yi o 35-40 bin kişinin önünde yani evire çevire yenmemiz lazım. Ama arkadaşlar diyor Rize kesin kazanır de veya Galatasaray kesin kaybeder dedi diyorlar. Totem yaptırtıyorlar bana. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar Rize kesin kazanır. Totemimi de yapayım. Bir de bir şey söyleyeyim ben. Bu Pasquale Sensi bile Burak Elmas ve Dominic Torrent kalırsa Galatasaray'ın seneye gelecek 6 numarasını söyleyeceğim ben size bugün. Ne Bulgar zaman? gidiyor biliyorsun. Bulgar gidiyor biliyorsun, Fiorentina'ya geri dönüyor. Ne zaman? Yeni 6 numaramızın ismini söyleyeceğim abi birazdan. Tamam zaten bitiyor artık yayın. Yavaş Ya yavaş bitiriyor mu 9'lara kanka? şeye gideceğiz. Yok 9'da Tamam. da Yunanis'a gideceğiz. Tamam. Söyleyeceksen söyle bakalım. Söyleyeyim abi. Yani turuncu bu. Tam kırmızı değil ama büyük ihtimalle kırmızıya döner bir ay sonra, bir iki ay sonra. Özellikle de bu Sensibile ile şey kalırsa e, ne diyeyim Burak Elmas. Sensibe kalacak zaten de Burak Yani Elmas'ın durumu bilmiyoruz işte tabii. yani Mayıs'ta bir şeyler olmazsa yaz transfer dönemini görürlerse kesinlikle Pulgar'ın yerine gelecek adamı söyleyeyim ben size. Turuncu gerçi tam kırmızı değil de biraz şey bırakayım, şey payı bırakayım. Benim için kırmızı da hadi turuncu diyeyim. Bu Hoffenheim'de Werder Bremen'de yetişmiş. Hoffenheim'de oynayan şu anda Fabian Girlich var arkadaşlar. Bu Girlich'i Fıstıkçı Şahap bildi bak. bildi mi? Tamam. Hoffenheim'den 6 numara demiş. Evet, Girlic yani Avusturya milli takımında oynuyor. 1,87 boyunda. 26 yaşında. Kesiciliği çok iyi. Tekniği fena değil. İyi. Ayakları düzgün. Kafası hep havada. Pozisyon futbollu. Çevre kontrolünü çok iyi yapabilen bir futbolcu. Atletik de. Yani Pulgar'ın yerine gelecek adam büyük ihtimalle bu Girlic olacak arkadaşlar. Bulgar iyi bir performans gösterir de kalma durumu olursa ne olacak? Abi ama Fiorentina'ya kesinlikle geri dönmek istiyormuş. Ben demiş ya Fiorentina'ya kendimi kanıtlamak için buraya geldim.
benim esas amacım Fiorentina'da oynamak demiş. Ne yapalım? Yani arkadaşlar şimdi pazar günü saat 19'da bir maç var. Tabii ki kura Yani çekimi. şöyle görüşme olmuş mu Girlis'le, yani onu söyleyeyim, o kadar söyleyeyim. Yok tamam abi, biz bu görüşmeleri hepsini öğreniyoruz, söylüyoruz ama ondan sonra patlamayın deyip bizim karşımıza Yok yok çıkıyorlar. dedim ya, o yüzden Sanki o yüzden sanki turuncu diyorum. transferi biz yapıyoruz ama maalesef işte arkadaşlar bu sene gerçekten saçma sapan bir transfer politikası ve hepimizi sağ köşeye sol köşeye yatıran abucuk gubucuk tipler ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi inşallah en doğru olan Galatasaray için o olur diyelim. Yani yönetim mi değişmesi gerekiyor? Değişsin abi. Doğrusu oysa değişsin. Oyuncuların da büyük bir kısmı zaten 3 aşağı 5 yukarı o bilgileri de aldık ama şu an takımın ahengini bozmak istemediğimiz için vermeyelim diyoruz. Ama Yazın zaten Fıstıkçı tahmin Şahap, ediyorlardır. Fıstıkçı Şahap yazın bitiyor arkadaşın şeyi, kontratı bitiyor, o yüzden bonservis ödenmez ona, yani o yüzden. 2022'nin 6. ayında sözleşmesi bitiyor. Ali Cihangir sormuş lider Bozkurt'ta, bilmiyorum. O isim o kadar çok geçti ki artık ben sıkıldım. Diawara ismi çok geçti, sıkıldım. O kadar çok isim geçti ki ve bunlar kesindi. Yani bakın Bode'den Patrick Berg %1 milyonluk bir transferdi. Olmadı. Jonas Wind konuşulmuş ve imza aşamasına gelmişti. Olmadı. Solbakken neredeyse atlı uçağa gel diyecekleri pozisyona gelmişti. Olmadı. O yüzden maalesef sağ köşeye yatmak yerine biraz daha takip edelim. Ben Bakalım şeyde neler olacak. Ona göre devam edelim, konuşuruz. futbol muhabbetinde devam edelim. Evet, şimdi biz Şimdi, Güney Türk'ün programına geçiyoruz arkadaşlar. Orada da aynı şekilde maç ve gelişmeler hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerin de soru cevabınızı alacağız. Çıkmadan lütfen like atarsanız çok çok memnun kalırız. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın. Ve bir tane Galatasaray var. Aynı zamanda da bir tane Türkiye Cumhuriyeti var. Başkasını tanımıyorum. Ben ülkemi çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum ve takımıma aşığım. Sizleri de çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi Günay Türk programına e, gideceğiz. evet arkadaşlar, biz şimdi Kıvanç'la beraber Günay Esentürk'ün ev taşıma işi olduğu için yayın yapamıyor. Onun yayını birlikte yapacağız. Lütfen gelin, muhabbeti orada devam edelim. Girliç hakkında da biraz özelliklerini de orada da size anlatırım. Hep beraber orada görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.